Evet, Buse Nursever, CrossFit antrenörüyüm. Spor hayatıma çok küçük yaşta başladım. Bodrum'da bir kasabada büyümüştüm. Çok hareketli bir yaşantım vardı o zaman. Tabii ailemle beraber çok fazla koşup oynayacağımız bir alan vardı. Şehir içi gibi olmadığı için daha rahat şekilde yapabiliyordum, hareket edebiliyordum. Ondan dolayı ailem biraz spor teşvik etti beni. Annem özellikle spor yapmamı çok istiyordu ve çok destekliyordu. Bundan dolayı da bir sporla uğraşmam gerektiği konusunda hep ittirdi beni ve basketbola başladım en sonunda. Biraz da böyle o zamanlar boyum uzun olmaya meyilliydi açıkçası. Oradan işte eskiler hani hep o şekildedir ya, boyu uzun basketbola yazdıralım falan diye. Basketbola devam ettim. Küçükçekmece basketbolda oynadım bir süre. Arkasından Doğa Koleji'nde devam ettim. Basketbolu çok sevdim açıkçası. Bir de yetenekli olduğumu düşünüyorum bazı konularda. Çünkü işte hem fiziksel olarak da yatkındım. Çok böyle takım oyunu oynayabilecek aslında bir kapasitem olduğunu düşünüyorum. Koçlar da böyle düşünmüştü. Ondan dolayı böyle bir oyunculuk başladı. Lisanslıya döndüm. Lisanslı oynamaya başladım. Bir akademide oynamak için aslında çok daha yetişmem gerekiyordu. Öncelikle işte böyle ufak tefek kulüplerde oynadım. Arkasından da Küçükçekmece Basketbol Kulübü ve Doğa Koleji'nde tamamladım oyunculuğumu. Üniversite yaşantımla beraber çakışınca tabii biraz zorladı beni açıkçası. İkisinden birini seçmem gerekiyordu falan gibi şeyler oluyor. Çok işte çalışkan da bir öğrenci değildim açıkçası. O yüzden spora biraz daha fazla önem veriyordum. CrossFit koçluğu yaparken de aslında basketbol oynuyordum. O yüzden nasıl desem ikisini beraber yönetmek tabii zor oluyordu bir süre. Ama kondisyonumu toparlamak açısından ikisinden de yardım almam beni çok iyi bir yere taşıdı bir süre. Bir süre sonra ikisinin aynı anda gitmediğini gördüm. Çünkü çalışma hayatına biraz daha yüklendim. İşte özel dersler olsun, diğer konular olsun. Ondan dolayı basketbolu sonlandırmak zorunda kaldım. Tabii ki antrenörlük kısmına devam etmeyi istiyorum hala ama şu an CrossFit önceliğim çünkü CrossFit benim hayatımda daha farklı bir yerde. 17 yaşımda ilk stajımı yapmaya başladım. Evet, merdiven altı bir kulüp diyeceğim. Çünkü fitness o zamanlar çok yeni başlamıştı Türkiye'de. Ölçüm olarak her şeye başladım, çok sıfırdan başladım. Bir hoca vardı, beni sürekli işte eğitmeye çalıştı açıkçası ve her şeyi sıfırdan öğretmeye çalıştı. Yeni program, program bile yazamıyordum. Arkasından tabii kendimi geliştirmek, bu bir hırs, belki bir azim. Kendimi geliştirmeyi çok istedim bu sporla alakalı. Araştırmalar yaptım, işte eğitimlere katıldım. Bundan sonra kendimdeki aslında şeyi fark ettim, gözlem yapabilme. İnsanlar üzerindeki gözlem yapabilmeyi çok seviyorum ve insanları düzeltmeyi çok seviyorum. Çünkü spor tamamen aslında, bence antrenörlük tamamen aslında bu. Gözlem yapabilme, karşındakini işte yeterli şekilde uyarabilme, yanlış yaptığı zaman onu fark edebilme. Antrenörlüğe bir yerden başladım. Sonra nasıl olacak diye de tabii ki de düşündüm. Ama çok iyi tepkiler ve çok iyi dönüşler aldım ve yaptığım şeyin, emeğimin karşılığını da aldıktan sonra niye yükselemeyeyim diye düşündüm. Arkasından eğitimlere devam ettim, kendimi geliştirmeye devam ettim, çalıştım. Arkadaşlarımla belirli topluluklar kurup o şekilde belirli antrenmanlar yapmaya başladık. Fitness hayatım bu şekilde gitti ve arkasından da CrossFit'le tanıştım. Ta ki bir reklam şeyine kadar bir reklam gördüm. Bunlar ne yapıyor ya falan diye böyle bir şey oldum. Sirkelendim şöyle bir. Deneyeceğim dedim, yapacağım dedim falan. Sonra elime bir halter aldım. Tabii o zaman fitness'tayım. Ama CrossFit yapacağım. Denedim, çok sevdim. Çünkü 40 dakikadayım. 40 dakikada neredeyse bir fitness'ta yaktığım kalorinin belki 2 katını falan yaktım. Öyle düşündüğünüz zaman çok değerli geliyor. Ondan dolayı da İşte barla çok daha fazla aşina olmaya başladım. Burpee'ler, hareketleri sevdim, tanıdım. Yaklaşık fitness antrenörlüğüm boyunca da 1 yıl boyunca CrossFit yapmış oldum. İnsanlar da merak edip aslında bana sormaya başladı. Hocam bu ne? Hangi spor dalı bu falan diye. Sonrasında da CrossFit'te artık acaba CrossFit antrenörü olabilir miyim diye de kendime sorular sordum. Sonrasında zaten cross training dersleri verdim. İşte bu tabii farklı bir dal altında geçiyor. İşte küçük ufak tefek ekipmanlarla yapılıyor ama CrossFit'i destekliyor sonuç olarak. Kadıköy'de bir salonda başladım. Box'a başladım CrossFit antrenörlüğüne. Bilmediğim çok şey olduğunu fark ettim başta. Evet, Kürşat hocam beni bu yolda çok destekledi. Bildiğim kadar bilmediğim şeyler de varmış. Onları gösterdi. İnsanlarla beraber iletişim kurmaya başladıkça zaten, antrenman sistemlerini çözdükçe bazı şeyler böyle yerine oturmaya başladı. Bu nasıl yapılıyormuş deyip falan böyle
farklı farklı hareketler keşfetmeye başladım. Olmuyor, denemeye başladım ya da denetmeye başladım, öyle söyleyeyim. İyi bir antrenör olabilmek için gözlem yapmak gerekiyor. Gerçekten karşınızdaki insanı tanımanız gerekiyor, zayıf noktalarını bilmeniz gerekiyor ve bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. Ne istediğini de önemsemeniz gerekiyor. İstemediği bir şeyi o insana yaptırdığınız sürece o insanı bulunduğu spordan soğutursunuz sadece. Kişiler genelde bir antrenörde aslında biraz insanlar sıcakkanlılık istiyor bence. Öğrenci başta sıcakkanlılık bekliyor, dostanevi bir enerji bekliyor aslında. CrossFit Box'ların da bence temel özelliği bu. İnsanların biraz daha aile gibi olmasının sebebi bu. Kişisel böyle muhabbetler, işte sohbetler. Onun haricinde de antrenmanda destekleme. Bunları bence istiyorlar ve bekliyorlar. Çünkü yaptıkları antrenmanı birinin görmesini istiyorlar. Bence bu şekilde. Kürşat hocamın bir lafı vardır. Ben de bunu çok benimsemişimdir. Her iyi atlet antrenör olamaz diye. Çünkü antrenörlük farklı yetenekler gerektiriyor bence atletlikten öte. Bu şekilde.